15 santim. Bakın. Tam 15 santim. Şurası. Evet. Düğümümü attım. Bunu şuraya şöyle bir sıkıştırayım. Ki oynamasın yerinden. Önce arkadaşlar şuraya ben bir örümcek yapacağım. Sol elimin olduğu taraftakini D harfi haline getiriyorum. Sağdakini üstten, alttan, aradan geçirip şuraya şöyle yukarıya sıkıştırıyorum. Şu vaziyette. D harfi haline getiriyorum. Sağdakini onun üstünden, alttan, aradan geçirip şuraya sıkıştırarak şu vaziyette bir örümcek yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu modelimi oturtmadan önce şu köşede birer tane köşelerde boncuğumun olmasını istediğim için şöyle minik bir boncuk takıyorum. Şurada şöyle boncuğum dursun şurada. Şimdi arkadaşlar bu boncuk takmış olduğum ipimi şu vaziyette tutuyorum. Şu vaziyette ve şunları buna doluyorum. En baştakini aldım, üstten attım, aradan çektim. Üstten attım, aradan çektim. Burada dikkat ettiyseniz dümdüz ve şey yapmıyorum arkadaşlar. Düz yapmıyorum. Hafif şöyle bir verev getiriyorum. Şimdi bunu yaptım. Şimdi ikinciyi aldım. Yine üstten attım, aradan çektim. Üstten attım, aradan çektim. Şunu alıyorum şimdi. Üstten attım, aradan çektim. Üstten attım, şöyle aradan çektim. Şimdi bunu alıyorum. Üstten attım, aradan çektim. Üstten attım, aradan çektim. Şöyle iğneyle sıkıştırıyorum. Şimdi bu sefer arkadaşlar şu ikinciyi alıyorum. Şunu. Bunu buna paralel tutup şunların hepsini şöyle hepsini buna doluyorum. Üstten attım, aradan çektim. Üstten attım, aradan çektim. Şunu alıyorum. Aynı şekilde. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın. İkinci sırayı ördüm. Şimdi üçüncü sırayı örüyorum. Şu en baştakini alıyorum. Bu sefer yine buna paralel tutuyorum şöyle. Bu sefer şu dördünü buna doluyorum. Bakın bu taraftan böyle uzarken bu taraftan içeriye doğru azalmalar oluyor. Ona dikkat edeceksiniz. Bakın. Bakın birinci düğümü attım. Ama bu gevşektir. İkinci düğümle bunu sıkıştırıyorum. Şöyle. Tamam. Üçüncü sırayı da ördüm. Şimdi arkadaşlar dördüncü sırayı örüyorum. Yine bunu böyle tutuyorum. Buradan şunu alıyorum. Üstten attım. Aradan çektim. Üstten attım. Aradan çektim. Şimdi şunu alıyorum. Üstten attım. Aradan çektim. Üstten attım. Aradan çektim. Şimdi üstten attım. Aradan çektim. Üstten attım. Aradan çektim. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4 tane. Biz buraya kaç ip takmıştık? 5 ip. Demek ki bunun sayısını ben 5'e çıkaracağım. Şimdi yine bunu böyle buna paralel tutuyorum ve bu sefer şu dördünü buna doluyorum. Evet. Şimdi bunu alıyoruz böyle. Buraya dikkat edin. Şimdi bakın kaç tane oldu burada? Sayıyoruz. 1 boncuktan itibaren 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ne yapacağız? Bu beşinciyi bu sefer şöyle döneceğim. Bunu dönmeden önce arkadaşlar şu baştakine, en son ördüğümün içine ben bir tane daha boncuk takıyorum. Ki istiyorum ki köşelerde benim birer tane boncuğum olsun. Şöyle bakın taktım. Şu şekilde tutup şöyle buna paralel şöyle tutup
Şu dördünü buna doluyorum. Önce şunu alıyorum. Üstten attım. Aradan çektim. Üstten attım. Aradan çektim. Şimdi ikinciyi aldım. Böyle. Şimdi bunu aldım. Şimdi şunu aldım. Evet. Şimdi bu sıra bitti. Şimdi şunu alıyorum ve bunları doluyorum arkadaşlar. Üstten attım, aradan çektim. Üstten attım, aradan çektim. Şimdi üçüncü sırayı yapıyorum arkadaşlar. Bakın şunu alıyorum bu sefer. Buna paralel tutuyorum ve şu dördünü buna doluyorum. Bir, iki, üç, dört. Şimdi arkadaşlar beşinciyi örüyorum. Sonu aldım şöyle. Üstten attım. Aradan çektim. Şu vaziyette ikinci düğümü attım. Evet. Şöyle şurada 1, 2, 3, 4, 5 var. Boncuk koydum. 1, 2, 3, 4, 5 var. Şimdi ne yapacağım? Şuraya da ben bir tane boncuk koyacağım. Bunu buradan geçiriyorum. Şu vaziyette. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle tutuyorum bunu. Buraya sıkıştırıyorum. Şu vaziyette sıkıştırıyorum. Ve bunu şöyle şuna paralel tutup bu sefer şu 4 tanesini buna doluyorum. Üstten attım. Aradan çektim. Üstten atıp aradan çektim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şunu alıyorum. Bu şekilde tutuyorum. Şunu bu şekilde paralel tutup şu dördünü buna doluyorum. Evet. Şöyle. Şimdi şuna geldi sıra. Bunu böyle paralel tutuyorum. Şunları buna doluyorum. Evet. Bakın üçüncü oldu. Boncuktan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3. Şimdi 2 sıra daha öreceğim. Bakın bir taraftan azalırken diğer taraftan çoğalıyor. Şimdi bunu bu sefer şöyle döndüreceğim. Ve arkadaşlar bunu taktıktan sonra bu sefer şöyle döndürüp bunları buna doluyorum. Şimdi şu işlemler bitti. En sona yine ben bir boncuk taktım ve buraya yine ben bir örümcek yapıyorum. Sol elimin olduğu taraftakini şu şekilde şöyle D harfi haline getiriyorum. Sağ elimdekini üstten, alttan, aradan geçirip şu yukarıya şu şekilde sıkıştırıyorum. Sonra arkadaşlar şunu alıyorum. Yine aynı şekilde bunu buraya böyle sıkıştırıyorum ve benim örümceğim bitmiş oluyor.
Şimdi arkadaşlar buraları isterseniz böyle örümcek olarak da bitirebiliriz. İsterseniz burayı artık bu kısımları ben şöyle saç örgüsü yapacağım arkadaşlar. Ve artık kapatıyorum. Şu vaziyette saç örgüsü yapıyorum. Şöyle. Heh. Şimdi ben buraya şöyle arkadaşlar şu kısma düğüm atıyorum. Şöyle. Şöyle düğüm attım arkadaşlar. Düğüm attıktan sonra şu kısımlara, uç kısımlara mavi boncuklardan takacağım. Şunlardan. Şu sapları, bağlama yerlerini şu vaziyette tutuyorum. Sonra içine şu benim ipimi geçiriyorum. Ve buraya şöyle bir örümcek yapıyorum. Şu vaziyette. Şöyle. Şimdi şuradan alıyorum bu sefer bu taraftan. Şöyle tutuyorum. Şuradan alttan aradan geçirip şuradan çıkartıyorum. Bildiğimiz örümcek yapıyorum arkadaşlar buraya. Şuraya şöyle. Sonra bu taraftan alıyorum. Bu sefer buradan geçirip şu üstten alttan aradan geçirip şuraya şöyle sıkıştırıyorum. Bu sefer arkadaşlar bu tarafa alıyorum. Şöyle tutuyorum. Şunu alıyoruz. Üstten alttan şu aradan geçirip şuraya şöyle yine örümceğimi sıkıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane daha yapayım. Ondan sonra kapatacağım. Bakın şöyle tuttum. Şu üstten alttan bildiğimiz örümcek arkadaşlar. Burada değişen bir şey olmuyor. Aynı. Şu vaziyette. Sonra bunu alıyorum. Böyle tutuyorum. Şöyle üstten alttan aradan geçirip şuraya şu vaziyette şöyle sıkıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar döndürüyorum bunu. İğneye takıyorum bunu. Bakın arkadaşlar şu alttaki şu hani iki hareket eden uç var ya, bunlara dokunmayacak şekilde şu aralardan, şu kendi içinden şöyle yapayım. Şu kendi içinden, ipinin kendi içinden aşağıdaki ipi yakalamadan bir şekilde bunu arkadaşlar şöyle yukarıya çekiyorum. Şöyle çektim. Bakın kontrol edeceğim. İplerim hareket ediyor mu? Ediyor. Bu da ediyor. Tamam. Demek ki ben bunu tam yerinde çekmişim. Hemen bunu kesiyorum ve bunu buraya arkadaşlar şu vaziyette yakıyorum. Tamam. Şimdi sıra buna geldi. Bu taraftakini de arkadaşlar aynı şekilde şöyle bu iğneye geçiriyorum. Bunu da şuradan yine aralardan arkadaşlar kesinlikle aşağıdaki ipleri tutmuyoruz. Tutmadan üstten yüzeyden şu vaziyette çektim yukarıya. Bakın yine iplerimi kontrol edeyim. Bu da hareket ediyor. Bu da hareket ediyor. İkisi de ediyor. Demek ki düzgün çekmişim. Bunu da buradan kesiyorum. Bunun da yine ucunu yakıyorum. Ve bilekliğim bitmiş oluyor. Burada hani bu asansörlü kapamanın en güzel yanı şu arkadaşlar. Yok efendim bileği inceydi, yok bileği kalındı, eli büyüktü hikayesi olmaz. Bu tip şeyler, bağlama şekilleri arkadaşlar bütün bilekliklere uyar. Bakın istediğiniz gibi açarsınız, istediğiniz gibi böyle sıkıştırırsınız. Makrome bilekliğimin yapımı da burada sona erdi.
Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum.